Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi mozaik tekniği kullanarak yapmış oldum. Bu güzel geleneksel Türk motifleri deseninden uyarlamış oldum. Çalışmayı paylaşmak, anlatmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, modelimi yaparken Alize Cotton Gold'un şöyle 2 tane rengini kullanarak yaptım. Tığım ise 3,5 milim oldu arkadaşlarım. Keserek yaptığım bir çalışma oldu. Bu defa öyle yapmayı daha uygun gördüm. Çünkü buraları biraz daha böyle şeyli arkadaşlarım. Hani dikkat etmemiz gereken yerleri olduğu için. Evet, şu iki arada arkadaşlar şöyle göstereyim. 25 tane zincire ihtiyacımız olduğu için hemen 25 zincir çekerek başlamak istiyorum. İkişer tane de kenarlar için çekelim arkadaşlarım. Yani 4 tane fazla 29 zincir çekerek başlayalım. Evet, şimdi bu çekmiş olduğumuz zincirlerin her birisinin içerisine giriş yaparak şu şekilde sık iğne yaparak diğer tarafa geçelim arkadaşlar. Evet, bakın şu şekilde hepsinin içerisine birer tane sık iğnemi yaptım. Sona geldiğimde şu ipimi de şöyle çevirerek bu şekilde alıyorum ve bir tane sık iğne buraya yapıp bir zincir çekiyorum ve bu ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlarım bunu çıkarttım. Şöyle size diğer ipe eklemeyi ilk başta göstereyim. Daha sonra hep aynı şekilde devam edeceğiz. İkinci sıramıza geçiyoruz. Şöyle bakın, kenardan giriş yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın, şu döndüğümüz yerden girişimizi yapıyoruz. Bu şekilde alıyorum ipimi, diğer rengimi, bir miktar ip bırakıyorum. Bu kesmeler inanın eliniz alıştıkça daha da kolaylaşacaktır. Bir zincirden sonra hemen yanındaki yere şöyle giriş yaparak buraya sık iğneler yapıyorum arkadaşlarım. Bakın, şu V gibi olan yerlerin arka kısımlarından alarak sık iğnemizi yapıyoruz. Sona doğru geldiğimizde bu kesmiş olduğumuz ipi şu şekilde alırsak şayet daha sonra bizi uğraştırmaz arkadaşlar. Fazla olanları keseriz daha sonra. Yine aynı şekilde bakın devam ediyorum. Kenarı düzgün dursun diye yaptığımız bir işlem. Şimdi bu en sona geldiğimizde şundan ve buradan giriş yapıp ikisini birlikte alıyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve bu ipimi kesiyorum. Şimdi kesmeden yapılan modeller de var kanalımda. Ancak böyle keserseniz daha güzel bir görüntü elde ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer rengime geçtim. Bakın arkadaşlar, yine buradan
Şöyle girişimi yapıyorum ve bu ipimi aldım. Şöyle biraz yine bıraktım. Buraya bir tane zincirimi çektim. Hemen yanına şöyle bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum ve buradan devam ediyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. Bu alt kısmındaki bu yerden giriş yaparak yapıyoruz arkadaşlarım. Toplamda 5 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2, bakın şu yerin hemen alttaki sık iğnemin hemen üstünden giriş yapıyorum ve oralara ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle yan yana hiç çatlamadan bu şekilde ikili trabzanlarımı yapıyorum, 5 tane. Sonra şöyle tutuyorum, bir tane buraya sık iğne yapıyorum, yine aynı şekilde arka tarafından alarak arkadaşlar. Sonra üzerine alıp aşağıdan bir tanesini atlayıp buradan giriş yaparak buraya 5 tane yine ikili trabzan yapıp devam ediyorum. Sonra yine üste çıkıyorum. Bir tane şöyle buradan sık iğnemi yapıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Sonra tekrar 5 tane, bir tane aşağıdan atlayıp 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şurayı yapmak için buradan da göstereyim aynı zamanda. 2 tane ikili sık iğne yapıyorum. Hemen 5'in yanına şöyle 1 ve 2 boşluk bıraktım yani. Daha sonra 3 tane, bakın alttan da 2 tanesini atlıyorum. Buradan giriş yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum bu iki araya. 1 2 ve şöyle 3. Sonra yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Diğer tarafını yapmak için bakın şurayı şöyle 2 tane bıraktıktan sonra bu ipimi şöyle alıyorum. Bunun altına sık iğnelerin altından gizlerseniz daha kolay olur işiniz arkadaşlarım. Şöyle çevirdim. Sonra ikili trabzanlar yaparak bitiriyorum burayı. Bir tane zincirimi çektim ve kesiyorum ipimi. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Yine buradan giriş yapıyorum şöyle. Bağladım bir tane ve kenardaki sık iğnemi normal bir şekilde yaptıktan sonra bu beşlimin üzerine yine 5 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi buraya geldim arkadaşlarım. Bu boşluk bırakmıştık bir tane, yani sık iğne yapmıştık. Bu rengimle buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi modelimizi kurarken şunu söylemek istiyorum. 5 bir boşluk, 5 bir sık iğne. Sonra 5
2 boşluk, yani 2 sık iğne yapıyoruz buraya. 3 tane, 2 tane ve devam ediyoruz 5 tane. Yani buradan devam etmiş gibi oluyoruz arkadaşlar. Model bu şekilde devam ediyor. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle şurada 5, bir tane, 5, bir tane, 5, 2 tane, arada 3 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne yapıp 5, tekrar buna geri dönmüş oluyoruz. Yani model akışı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Özellikle bir hırka falan yapacaksanız bu şekilde yapmanız gerekiyor. Evet, şimdi bu boşluklara, bu rengimiz ile bırakmış olduğumuz boşluklara, yani şuralara ikili trabzan yapıp diğer yerlere sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi burada 2 tane olduğu için şöyle 1, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın onu da aynı diğerinde yaptığımız gibi şöyle sık iğnemin üzerinden giriş yaparak tamamlıyorum. Aradaki 3'ü yine sık iğne yapıyorum. Sonra 2 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bu yaparken arkadaşlar kenarda biraz fazla ilmek bırakabilirsiniz. Ben 2'şerden 4 tane dedim ama daha fazla da yapabilirsiniz bunu. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Sonra eksik kalmasın diye söylediğim bir şey şu anda. Bunu bağladıktan sonra yine ilk olan sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine bir alıp buradaki kenardaki 5 tane olan ikili trabzanlarımın üzerinden giriş yapıp devam ediyorum. Bunu bu şekilde de alabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi kolayınıza gelirse. Şimdi buradaki sayı 2'ye çıkartacağım için şöyle hemen 2 tane buraya sık iğne yapıyorum. Aradaki 5'in sayısını 3'e düşürüyorum. Birini atlıyorum. Şöyle 1, 2 ve 3. Şimdi bu da bu tarafa doğru gideceği için hemen 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. 4 tane, 5 taneydi arkadaşlar. Bunun sayısını 4'e düşüreceğim. 2, 3, 4, 5. de dahil olmak üzere, yani bunun üzeri olmak üzere 1, 2, şöyle 3, 4 tane sık iğne yapıyorum buraya. Daha sonra üzerine bir alıp bu ortadaki üçlüyü 1'e düşürüyorum. Hemen ortasındakinden bir tane çıkartıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 4 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3, bunu da şöyle alalım ve 4. Sonra üzerine bir alıp bir ileriye geçip şuraya, bunun üzerine sık iğne yaptık çünkü buraya ikili trabzanlar yaparak bitiriyorum. Evet, şöyle bir zincirimi çektim. Diğer renk ipime geçiyorum. Yine aynı şekilde bir alt sırada yaptığımız gibi bırakmış olduğumuz boşluklara belirli sayılarla ikili trabzanlar yapacağız arkadaşlar. Buraları geçiyorum, bakın sık iğne ile geçiyorum.
Şimdi buraya inip şöyle bir de buradan alıyorum. İki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bu araya 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar 2 tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Araya yine 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi bu ikili yerlere geldiğimizde hemen üzerine bir alıyorum. Buradan giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, şurayı yapıyoruz. Şu sıradayız şu anda. Bir tane yaptıktan sonra araya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2, sonra üzerine bir alıp tekrar bu yere de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra giriş yaptım. Şöyle üstünden buraya bir tane sık iğne, üzerine bir aldım. Bu tarafına da bir tane ikili trabzan, araya 2 tane sık iğne, 4 tane yerimiz vardı. Sonra buraya bir tane ikili trabzan yapıp sık iğneler ile bitiriyorum. Evet, diğer rengime geçtim. Yine ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3, sonra üzerine bir alıp bu üçün ortasındaki yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle şurayı yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Şimdi daha sonra tekrar 3 tane ikili sık iğne yapıyorum. 1 2 3, sonra üzerine bir alıyorum ve buradan devam ediyorum. Yine 4 tane buraya sık ikili trabzanımı yaptım. Sonra 1 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Üzerine bir alıyorum. Bu iki boşluğun bir tanesine şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen yanındakine ve yanındakine, yani 3 tane sık iğnemizi bu şekilde yapıyoruz. Sonra üzerine bir alıp bunun da bu tarafına şöyle bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra buraya 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve üzerine bir alıp ikili trabzanlar ile tamamlıyoruz. Sık iğneler ile devam ediyorum. Buraya geldiğimizde arkadaşlarım 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Daha sonra ortadakine bir tane sık iğne, sonra yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Buraya geldiğimizde ise 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum ve bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Sonra yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bunları da aradan şöyle götürelim. 2 tane de ikili trabzan yapıyorum. Ve sık iğne ile bitiriyorum. Diğer rengimi aldım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Sonra arkadaşlarım buradan 1 2 3'e gelene kadar, yani 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2, bu arayı buraya kadar sık iğne ile devam ediyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum buraya. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğneden sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra tekrar 6 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Buraya geldiğimizde ise şöyle üzerine bir alıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buranın üzerine 2 tanesinin üzerine sık iğne yapıyorum. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan, buraya ise 2 tane sık iğne, sonra ikili trabzanlar ile bitiriyorum. Diğer rengime geçtim. Bağladıktan sonra hemen bu yanındaki 2 tane ikili trabzanın üzerine sık iğnelerimi yapıyorum. Daha sonra buraya arkadaşlarım 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle alalım. Buradaki 3 tane olan hemen bir tane sık iğne yapıyorum oraya ve buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir tane sık iğne araya, tekrar 2 tane ikili trabzan, 1 2, sonra bir tane sık iğne yapıyorum araya ve 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Üç tane ikili trabzandan sonra hemen yanından devam ederek 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5.
Sonra üzerine bir alıp buradan ortadakinden bir tane çıkartıp ikili trabzanımı yapıyorum. Diğerlerini normal sık iğne ile bitiriyorum. Şimdi diğer ipimi hemen geçiyorum. Buraya şöyle bir tane ikili trabzanımı yapıyorum ve sık iğneler ile devam ediyorum. Bu ortaya geldiğimizde bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane geçecek şekilde sık iğne ile devam ediyorum. Toplamda 7 tane buraya sık iğne yapmış oluyorum arkadaşlar. Buradan üzerine bir alıp hemen buradan girişimi yapıyorum. Aşağıdan bir tane bu tarafa doğru geçtik. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra araya 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde daha sonra yine ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Evet, görüntümüz bakın bu şekilde geldi. Şimdi arkadaşlarım diğer ipimize hemen geçelim. Bu arada bakın şöyle göstereyim. Şuradayız. Bu ikinci sırasını yapacağız ve bu şekilde devam edeceğiz. Bu orta kısmı da buraya doğru, buradan da çıkartıp buraya doğru devam ettireceğiz ve şu deseni elde edeceğiz arkadaşlar. Buradan da bu kadar gösterince hemen diğer rengime geçiyorum şimdi. Burada bıraktığımız bir tane ikili trabzanımızı hemen yapıyoruz buraya sık iğnemizin üzerine. Sonra arkadaşlarım araya bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine bir alıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1 2 ve 3. Sonra bir tane sık iğne. Buradaki 3 olan sayımızı 2'ye düşürmüştük. Şimdi 1'e düşürüyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu görüntü. Aynı şekilde diğer tarafı da tamamlayalım. Bir tane buraya ikili trabzan. Bir tane buraya sık iğne. Şu boşluğa hemen başlayıp 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Daha sonra bir tane sık iğne, bir tane de buraya ikili trabzan yapıp 3 tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sonra bu diğer desene geçtik, şu aradaki desene. Buraya arkadaşlar şöyle bir
üzerine aldım. Hemen ilkine 3 tane yer bırakmıştım. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra bir ikili trabzan daha yapıyorum ve sık iğneler ile bitiriyorum. Burada şunu söylemek istiyorum. Bunu tamamen siz görmeniz için, yani şu aradaki, bakın şunu devam ettireceğimiz için burayı da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi hemen diğerine geçelim. Burada bir tane ikili trabzan yapmam gerekiyor ama devam edeceği için şöyle onun üzerine de sık iğne ile geçiyorum. Siz bunu bitirme kenarınızsa bunu yapmanıza gerek yok. Burayı direkt ikili trabzanlarla devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine sık iğneler ile devam ediyorum bu arayı. Bu ortadaki giden yerime yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane geçecek şekilde sık iğneler ile devam ediyorum. Şimdi bir tane geçtim. Bakın. Bir alıyorum. Alttaki üçün üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra buraya şöyle 1 2 sık iğne yapıyorum. Üzerine bir alıp buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. Diğerlerini ikili trabzan yaparak evet, şimdi diğer rengime geçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci sık iğnemi yaptıktan sonra hemen bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra bu araya şöyle 1 ve 2 3 ara boşluğa 3 tane, bakın şurayı yapmak için 3 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Sonra üzerine bir alıyorum ve aşağıdan önce ikisinin üzerine 1 2 bir de buradan 3. Şimdi burayı arkadaşlarım şöyle 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3. Birinci yeri bitirmiş oluyoruz. Bakın şurayı. Burayı tamamlamış oluyoruz. Burada da şurası. Şuradayız şu anda. Şurayı yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra üzerine bir aldım. 3 tane sık iğneden sonra hemen buraya geçip 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 2 ve 3. Sonra sık iğne ile devam ediyorum. Buraya geldiğimde bakın son bir tane yerim var. Üzerine bir aldım ve buradan hemen buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ortadaki yerin üzerine sık iğne, sonra bir tane ikili trabzan da bu tarafa yapıyorum. Sonra yine 3 tane araya sık iğne yapıyorum.
Sonra üzerine bir alıp bakın şuraya giden yeri, bu kenar, burayı dediğim gibi yapmaya da bilirsiniz. Şöyle göstermek amaçlı bunu da o şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle şimdi sık iğneler ile devam ediyorum. Yine bitirip diğer rengime geçiyorum. Buraya birinci olan sık iğnemi yaptım. Sonra bu ikili trabzanımın üzerine de sık iğnemi yapıyorum. Sonra bu arada bıraktığımız 3 tane olan yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Daha sonra burayı sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3. Arada bıraktığımız bu 3 yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. 3 tane sık iğne. Sonra 3 tane ikili trabzan. Sonra arkadaşlarım buraya 3 tane şöyle sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Burayı birleştirmiş oluyorum. Bu boşluğa 3 tane ikili trabzan. Buraya yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Sonra ikili trabzanlar ile bitiriyorum. Evet, görüntümüz bakın bu şekilde geldi. Şimdi diğer rengimize geçelim hemen. Sık iğne yaparak devam ediyorum arkadaşlarım bu rengimle. Burayı da tamamlamış olduk. 3 tane. Burayı da aynı şekilde sık iğneler yaparak geçiyoruz. Şimdi bunun üzerine de sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine bir alıp buraya tam ortaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Bir tane bu ortaya da ikili trabzanımı yapıyorum. Burası şurası arkadaşlarım, bakın. Şuraya gelmiş olduk. Yani modelimizin tam orta kısmı. Artık bundan sonra şöyle çevirip aynı şekilde devam ettiğimiz zaman böyle güzel bir desen ortaya çıkacak arkadaşlar. Evet, sonrasında sık iğneler ile devam ediyorum. Bitiriyorum ve diğer rengime geçiyorum. Evet, şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi diğer rengimi hemen aldım.
Burada üzerine alıp artık burayı normal ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Bu sık iğnelerimin üzerine geldiğim yere 3 tane yeni yere başlayacağız arkadaşlar. Bakın şuraya başlayacağız. Ondan dolayı 1 2 3 tane buraya sık iğne yapıyorum. Buradan girişimi yapıyorum ve buraya 1 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Aynı burada yaptığımız gibi 3 tane de buraya sık iğne ile devam ediyorum. Pardon, 3 tane ikili trabzandan sonra 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra üzerine alıp aşağıdaki üçlü yerden devam edip şöyle 1 2 3 tane bu şekilde yer yapıyorum arkadaşlarım. Şimdi bunu yaptıktan sonra ise burada yeni yerler açacağız arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. 3 tane burada sık iğneden sonra bu üçlünün üzerine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3, sonra 3 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sonra ikili trabzanlar yaparak bitiriyorum burayı da. Evet, görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi bu boşlukları diğer rengimizle tamamlayalım. Yine sık iğnelerle geliyorum. Bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane sık iğne, üç ikili trabzan yapıyorum. Üç tane sık iğne yapıyorum. Sonra bu bıraktığımız boşluğun ilkine aynı, bakın burada yaptığımız gibi bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 sık iğne yapıyorum tekrar. Sonra yine bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan yapıyorum ve sık iğneler ile bitiriyorum. Evet, görüntümüz bakın bu şekle geldi. Şimdi diğer rengimize geçelim hemen. Burada buna bir kalana kadar devam ettim ve arkadaşlarım şöyle sık iğneler ile devam edeceğim. 1 2 3 4, bunun da ortada 3 tane vardı, bir tanesini alıyorum. Sonra üzerine bir alıp tam ortaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şuraya geçmiş olduk arkadaşlar.
Şimdi sonrasında yine sık iğneler ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5, üzerine bir aldım. Bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Bu tarafa doğru gideceği için, yani şu olduğu için hemen iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum, pardon. 1 2. Sonra üzerine bir alıp tam ortadan, bakın aynısının tersi. Buradan giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine iki tane buradan sık iğnemi yapıyorum. Yine bu ortaya bir tane şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Yine iki sık iğne. Bu ortaya yine bir tane ikili trabzan. Şu şekilde. Sonra iki tane sık iğne. 1 2 ve kenardaki ikili trabzanlarımı yaparak bu sırayı da tamamlıyorum. Evet, bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi hemen diğer rengimize geçelim. Buraları yine sık iğne ile devam ediyorum. Buraya geldiğimde arkadaşlarım, bakın hemen alta indim. Şöyle 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Bu yeni yukarıya doğru gidecek olan yerimi şu anda yaptım. Şimdi bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Sonra bunun üzerine bir tane sık iğne, buraya bir tane ikili trabzan, araya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne, diğer rengime geçtim. Hemen buradaki ikili trabzanlarımı yapıyorum. Burada bir tane kala arkadaşlarım, sık iğne ile geçiyorum burayı. Şöyle buraya geldiğimizde bir tane buraya ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum. Bu ortaya geldiğimizde ise 3 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Bu da arkadaşlarım şurası olmuş oluyor. Şöyle 1 2 3. Buraya yine sık iğneler ile devam ediyorum. 1
2, 3. Bu da şurası olmuş oluyor arkadaşlar. Birazdan kırmızı yine bunu üçleme yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdi daha sonrasında tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi sık iğneler ile devam ediyorum. Buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne, üzerine bir alıp buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Bir tane sık iğne araya, sonra tekrar şöyle 1, 2 ikili trabzan, bir sık iğne, 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3. Sonra bu araları sık iğne ile devam ediyorum. Tam ortaya geldim arkadaşlarım. Şöyle bakın, bunun üzerine de yaptıktan sonra buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Evet, diğer rengime geçtim. Hemen ilk sık iğneden sonra ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Üç tane şöyle devam ediyoruz yine. Burayı da tamamladım arkadaşlar sık iğne ile. Sonra buraya bir tane ikili trabzan, yine sık iğneler ile devam ediyorum. Sonra buraya geldiğimizde bakın, şurayı yapmak amaçlı bir tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, sonra tekrar bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Bakın, şu boşluğu açmak için 1, 2 ve 3. Sonra tekrar bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Şöyle bir görüntü elde ettim. 2 tane, pardon, bir tane ikili trabzan yaptım. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Sonra hemen alta inip buraya bir tane şöyle ikili trabzan, aynı buradaki gibi bakın. Burayı da bu şekilde tamamlıyorum ve sık iğne ile devam ediyorum. Bitiriyorum. Sık iğneler ile devam ediyoruz yine.
Bu boşluğa geldiğimizde hemen birinciyi oraya, ikiyi de diğerlerinin üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra sık iğneler ile devam ediyoruz. Bu boşluğa, birinci boşluğa 2 tane, sonra bir tane sık iğne. Bu tam orta yerimiz şurası arkadaşlar. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 1 2 3, bir sık iğne, 2 tane ikili trabzan, sonra sık iğne ile bitiriyoruz. Evet, görüntümüz bakın bu şekle geldi. Şimdi şu kısımları da tamamlamış olduk. Böylelikle hemen diğer renk ipimi alıyorum. İkili trabzanlarımızdan sonra 3 tane sık iğne yapıyorum buraya. Hemen bu ortadaki bir tane olan ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya arkadaşlarım sık iğne yapıyorum 2 tane. Sonra bir tane aşağıdan giriş yapıp ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3, hemen bitimine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İki tane sık iğneden sonra buradaki ikili trabzanlarımı yaparak burayı tamamlıyorum. Üç tane olan ikili trabzanımın sayısını buradan birinciyi buradan yaparak 2'ye düşürüyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3, sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra devam ediyorum sık iğneler ile. Bu 2 tane yapmış olduğumuzda bir tane buraya şöyle alıp ikili trabzanımı yapıyorum. Araya 3 tane
1 2 3 sık iğnemi yaptım. Tam ortaya bakın arkadaşlar, pardon, 2 tane buraya sık iğnemizi yapıyorum. Bir tane ikili trabzandan sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu üçlümüzü tekrar bakın şurayı yapıyoruz. Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa açacağız. Şöyle buradan giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 tane buraya sık iğnemi yapacağım. Sonra bu ikilinin bu kısmına bir tane ikili trabzanımı yapıp sık iğneler ile bitiriyorum. Şimdi bu boşluğa geldim. Bakın şurayı yapıyoruz. 3 tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra yine şöyle ikili trabzanlar ile devam ediyorum. 4 tane. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Tam ikisinin ortasına buraya bir tane ikili trabzan, tekrar 4 tane sık iğne yapıyorum. Sonra ikili trabzan yaparak bitiriyorum. Evet, bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi diğer rengimize geçelim. Diğer rengimiz ile son sıramız arkadaşlarım bu. Evet, bu ikilinin üzerine bir tane bu taraftan şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Araya 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5. Sonra üzerine bir alıp bir tane ikili trabzan da bu tarafa yapıyorum. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi devam ediyorum sık iğneler ile. Bu ortada 2 tane yerim vardı arkadaşlarım. İkisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ortaya 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra tekrar 2 tane ikili trabzan.
ve sık iğneler ile bitiriyorum. Desenimizin son sırasına geldik. Hemen bu ipimi alıyorum. Aynı şekilde devam ettirebileceğiniz gibi araya başka şeyler yaparak da devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bir hırka yapımında sadece alt kısımlara bu modeli kullanıp üstlerini farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ikili trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Evet, desenimizi bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediğiniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.